Arkadaşlar selamlar. Yeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz ve sefalar getirdiniz. Bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda söz verdiğimiz gibi abi dedik ki 100 beğeni gelirse sezon 6 Ragnarok geldiği gibi videosunu çekerim, paylaşırım. Bu videoda sezon 6'nın detaylı benim bildiğim, gördüğüm şeylerini göstereceğim size. Bilgilerimi vereceğim. Nerede savaşlar dönüyor, nerede savaş var, nasıl bir sezon bizleri bekliyor. Kendi yorumlarımı paylaşacağım size. Ayrıca ufak bir düzeltme yapacağım. Bir önceki sezon 6 ile ilgili videomuzda dedim ki burada hani 8 farklı sunucu mu olacak yoksa 8 farklı ittifak mı falan filan bunları bilmiyorduk. Şimdi ben 8 farklı sunucu diye düşünmüştüm fakat böyle değilmiş dostlar. 8 farklı ittifak. Yani burada 8 taraf olacak ve 8 farklı ittifak olacak. Ama şöyle bir ihtimal daha var. Bu ne zaman oluyor bilmiyorum. Tamamen şansı olduğunu düşünüyorum. Bazı durumlarda burada mesela örnek veriyorum 78. sonucuda Van U ittifakı görünüyor ya. Bir ihtimal 78. sonucudan ikinci bir ittifak da olaya dahil olabiliyor. Yani her sunucudan tek ittifak değil, her sunucudan ikişer ittifak da olabiliyor. Yani 8 ittifak değil 16 ittifak olabiliyor. Haberiniz olsun diyorum. İlk başta bunun hatırlatmasını, düzeltmesini yapıyorum ve şimdi sezonun benim gördüğüm kadarıyla detaylı bir şekilde anlatımı geçiyoruz dostlar. Detaylı bir şekilde inceledim. Şimdi gördüğüm bilgileri, beğendiğim şeyleri size anlatacağım. İlk önce haritaya bakalım bir. Böyle görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok büyük ve çok karmaşık bir harita elimizde mevcut abi. Şöyle yani bayağı büyük, bayağı büyük ve gerçekten her yerde bir şeyler var. Mesela burada kale var işte, ondan sonra ticaret merkezi var. Burada geçit var. Burada farklı farklı işte yine ticaret merkezi var. Burada tapınak var. Burada yüce tapınak var. Yani çok aşırı derecede detaylandırılmış bir sezon bizi bekliyor. Bunu bir önce cebe atalım. Tamam mı dostlar? Bunu cebe bir indirelim. Sonrasında abi biliyorsunuz sezonda, hatta sezonda değil direkt oyunda çok fazla boş vakit var. Zombi kesiyorsun, sohbet muhabbet ediyorsun, gün bitiyor. Zombi kesiyorsun, sohbet muhabbet ediyorsun, gün bitiyor. Mesela 5. sezonda ne vardı? Geçiş savaşları vardı. Sezon başlıyordu. 21 gün sonra sezon savaşları başlıyordu. Abi burada ne yapmışlar? Ben size göstereyim. Şöyle, hatta şöyle bir tık daha yükselteyim tekrar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burada bir tane geçit var şurası. Bizim geçit burası. Burası da şu şekilde, mesela bu rakip, burada da farklı bir geçit var. Ve burada görmüş olduğunuz gibi kadim tapınak var. Şimdi buraya tıklıyorum. Ne zaman açılıyor acaba diye bir baktım. 4 gün 15 saat sonra geçit açılıyor. Ve sonrasında 5 gün 3 saat sonra da tapınak açılıyor. Yani rakiple ilk savaşımız arkadaşlar 5 gün sonra. Sezon başlıyor ve 5 gün sonra artık aksiyonlar başlıyor. Bu açıkçası benim bu sezonda beğendiğim en iyi şeylerden birisi abi. Hiç vakit kaybetmiyorsun, tamam mı? Bu cepte. İlk savaşımız burada başladı. Artık kim alır kim almaz burasını bilmiyoruz. Ondan sonra buradaki geçit var. Burada bir tane daha geçit var. Buranın süresi şöyle göstereyim. Yukarıdaki geçitin süresi 14 gün. Aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. Buraya geldim. 6 gün. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bu ne demek oluyor? Şimdi burada başladık. Burada savaşımızı yaptık. Savaş bitti falan filan derken buradan içeri girdik. Burada 2 tane kale var. Görmüş olduğunuz gibi. Kalenin mantığı nedir? Kalenin üstüne tıkladığım zaman burada diyor ki haftalık mitril üretimi artı 100. Üstüne tıklıyorum. Burada denilen şey, ele geçiren taraf her pazartesi sunucu saatiyle 00'da mitril elde eder. Yani bu ne demek oluyor, ben size anlatayım. Bir hafta boyunca kale ele geçirmeye çalışacağız. Rakipten almaya çalışacağız ya da savunmaya çalışacağız. Rakip saldıracak. Ve haftanın sonunda ne kadar kale varsa elinizde o kadar mitril kazanacaksınız. Peki bu mitril ne işe yarıyor? Sezon sıralamanızı belirliyor. Yani senin birinci mi olacaksın, ikinci mi olacaksın, beşinci mi olacaksın, sekizinci mi olacaksın? Arkadaşlar bu belirliyor direkt. Yani kaleler gerçekten hayati önem taşıyor. Ve bir hafta boyunca da koruman gerekiyor ya da işte bir hafta boyunca alman gerekiyor rakiplere saldırarak. Şimdi buradan gördüğünüz gibi işte 2 tane kaleyi alabiliyoruz. Peki şimdi bu geçit açıldı. Şimdi senaryo nasıldı? Burası açıldı. Savaşımızı yaptık. Burası açıldı. İleriye doğru gittik. Kalelerimizi aldık. Burası açıldı. Bakın burası açıldığı zaman ne oluyor? Şimdi şöyle göstereyim. Burası bizim taraf. Burası direkt rakibin taraf. Eğer ki mesela burası ezici bir üstünlükte buradan girerse rakibin bölgelerine bile girebiliyor sanırım. Yani bunun anlamı budur bana göre. Mesela rakibin bölgesine girebiliyor, rakibin kalesini alabiliyor ya da rakibi sıfırlayabiliyor.
Yani bunlar gerçekten çok önemli. Özellikle şurası çok önemli çünkü direkt senin evine girebilir adam. Yani öyle düşünün dostlar. Adam direkt senin evinin içine girip seni sıfırlayabilir. Ben buradan bunu anladım. Kendi anladıklarımı söylüyorum. Şimdi burası açıldı. Buradan da girebildik diyelim. Burada da savaş dönecek. Şimdi burada savaş dönüyor. Burada savaş dönüyor. Sonrasında buraya girdik. Burada şu anlık bir savaş dönmüyor. Fakat burada 2 tane yine geçit var. Şimdi 11 gün sonra açılıyor. Burada da bir tane geçit var. Burası da yine 11 gün sonra açılıyor ve burada bir tane tapınak var. Tapınak da 12 gün sonra açılıyor. Yani yine burada aşırı derecede sağlam bir savaş dönecek bana kalırsa. Burada savaş dönüyor, sonrasında işte buradan gidebiliyorsun ya da işte buradan, mesela burada da bir geçit var. Aynı şekilde mesela burası da 28 gün sonra açılıyor. Burası bayağı bir geç açılıyor. İlk savaşlar bana kalırsa nerede dönecek? Burada dönecek ve şurada dönecek dostlar. Sonrasında işte burada da aynı şekilde savaşlar dönecek. İlk haftalar gerçekten bol bol savaş dönecek. Sonrasında asıl önemli olan yer, asıl önemli olan, asıl savaşın döneceği yeri ben size söyleyeyim. Arkadaşlar şu alan. Şöyle büyük bir alan açmışlar, tamam mı? Burada ortalık ben size diyeyim direkt 56 olacak. Bakın çok net söylüyorum. Neden diye soracak olursanız şimdi bütün tarafların geçebilmesi için sadece bir tane kapı var ve bütün taraflar buradan geçebilecek abi. Hiç sıkıntı yok, tamam mı? Herkes buraya girebilecek. 20 gün sonra açılacak. Sezon başladıktan 20 gün sonra burası açılacak ve buraya 8 ittifakta girebiliyor direkt. Yani ve burada hiçbir engel yok. İşte kapıdır işte ya da başka bir senaryolar falan filan hiçbir şey yok. 8 farklı ittifak bu alanın içinde abi, artık kim kime dumduma, kim kimi yerse. Burası tamamen kurtlar sofrası olacak şu alan. Ve burada mesela nelerimiz var? Şöyle göstereyim mesela. Hüküm sunağı Kuzeydoğu. Mesela bu ne veriyor? 300 tane veriyor haftalık. Demek istediğim bu işte. Burada mesela bunu almak için bunun gibi 4 tane var. Mesela burada bir, burada bir. Toplamda 4 tane ve 8 tane ittifak var. Yani artık bazıları 2 tane alır, bazıları açgözlülük yapıp 3 tane alabilir, bazıları hiç alamayabilir. Artık orası stratejiye, taktiğe ve oyuncuların savaş kabiliyetine kalmış. Burası da açılıyor. En sonda da ne oluyor abi? Burada Yüce Tapınak var. Tamam mı? Bu Yüce Tapınağa tıkladım. Asıl olay, asıl beğendiğim olay. Çok beğendiğim bir olay. Eğer yaşanırsa mükemmel olacak. Şöyle gösteriyorum. Abi Yüce Tapınak yani başkent. 8 tarafta burada savaşacak. Tamam mı? 47 gün sonra başlıyor. Burada beğendiğim olay ne diye soracak olursanız, görmüş olduğunuz gibi burada taretler var. Şimdi ben bu taretleri gördüğüm zaman dedim ki bu artık hani Yüce Savaş mantığına döndü. Yüce Savaş'ta nasıl oluyor? İşte iki sunucu birbirine giriyor. %100 olan kazanıyor. Herkesi %100 tutan kazanıyor, tamam mı? Peki şimdi burada ne olacak? Şimdi gözünüzde bir hayal edin. Canlandırın, tamam mı? Kafanızda bir canlandırın. Şimdi buradasın, tamam mı? Şu alan içerisindesin. Ve 8 farklı ittifak ya da şansı artık 16 farklı ittifak buraya geliyor ve hepsi elinde tutmaya çalışıyor. Bir canlandırın abi. Kim kime dumdum. Bak ben size söyleyeyim. Yani böyle bir savaş, bu savaşlar başladığı zaman, başkent savaşları başladığı zaman minimum 700-800 tane oyuncu göreceksiniz burada. Ben size söylüyorum. Ya o kadar söylüyorum size. Minimum, özellikle hani güçlü sunuculardaysanız 1000 üstüne bile çıkabilir. Bak 1000 artı oyuncu bile olabilir. Mesela düşünün 8 değil 16 farklı ittifak ve güçlü ittifaklar olduğunu düşünün. Güçlü sunucuların güçlü ittifakları. Abi 1000 tane kale görebiliriz burada. Nasıl savaşlar olacak hayal bile edemiyorum. Felaket bir şeyler yaşanacak. Bu garanti. Benim en sevdiğim senaryo bu. Çünkü 5. sezonda ne oluyordu abi? Mesela buranın 1000x canı vardı. İşte en fazla hasar vuran kazanıyordu. Direkt herkes mesela gidiyor buraya vuruyor. Ondan sonra olay bitiyor mesela. Bana kalırsa kötüydü abi. Ama mesela işte burada %100'ü tutana kadar savunman falan gerekiyor. İşte rakibin 7 farklı ittifak ya da çok daha fazla ittifak olduğunu düşünsene. Gerçekten bu beni çok felaket sevindirdi, mutlu etti. Umarım benim dediğim gibidir. Burası bu şekilde. Şimdi sonrasında neler var? Sonrasında dostlar bir de ticaret merkezi. Abi ticaret merkezi de eklenmiş. Ya oyun demiş ki siz misiniz lan savaş isteyen? Alın size savaş demiş. Resmen bunu demiş. Şimdi ticaret merkezi de nasıl dostlar? Bir haritada toplamda 2, 8, 8, 16 desem toplamda 16 tane level 1 ticaret merkezi var. Tamam mı? Ödüllerini gösteriyorum. Obsiden görünüyor. Silah parçası görünüyor.
Ve burada işte çekirdek, işte enerji çekirdeği ve sarı parça var. Ve toplamda dediğim gibi 16 tane birinci seviye ticaret merkezi. İkinci seviye ticaret merkezi haritada 8 tane arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Obsidyen, çip üretme malzemesi ve silah parçası. Ve burada da aynı şekilde yine. Peki üçüncü seviyeye geçiyorum. Üçüncü seviyeden de toplamda 4 tane var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İşte kazananlar obsidyen alıyor. Sonrasında DX alabiliyor. Mor çip kutusu ve sarı pet kitabı alabiliyor. Buradan da aynı şekilde ödüller alabiliyor. Burada da yine doyasıya bir savaş olacak. Yani gerçekten ben bu kadar ayrıntılı, bu kadar savaşabileceğimiz bir sezon beklemiyordum açıkçası. Bunun haricinde savaşabileceğimiz dediğim gibi başka bir yer yok. Bütün savaşlar işte kale savaşları, ondan sonra geçit savaşları, sonrasında ticaret merkezi savaşları ve en sonda başkent savaşı olacak dostlar. Yani mükemmel olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani bol savaş tam bizim istediğimiz kafada. Severiz. Benim düşüncem bu sezon hakkında mükemmel oldu. Yani gerçekten bu kadar fazla savaş beklemediğim için ben çok sevindim. Ayrıca ne oluyordu abi mesela örnek veriyorum sezon başlıyordu 3 hafta sonra 4 hafta sonra savaşlar başlıyordu. Boş boş günler geçiyordu. Burada mesela hani sezon başlıyor 5 gün sonra savaşlar başlıyor. Mesela bu da çok iyi. Bunu da çok beğendim. Bir de şeye bakalım dostlar ödüllere bakalım. Ya tıkladım buraya. Sezon zaten burada şu an gösterebilecek pek bir şey yok. Taraf çatışması var. Buraya tıkladığım zaman yani burası sadece hani daha basit bir şekilde haritayı gösteriyor. Olay bu. Kapılar açıldığı zaman burada yeşil yanacak. Kapalı olduğu zaman işte zaten kırmızı yanıyor. Burası bu şekilde. Sonrasında sezon açılışı var. Burası çok önemli. Burası neden önemli? Şöyle ödüllere tıkladığım zaman görmüş olduğunuz gibi 3 tane yeraltı dünyası tacı. İkinciye 2 tane, üçüncüye 1 tane ve ilk ona da birer tane veriyor. Burada ilk ona girmek gerçekten önemli çünkü buradan ücretsiz bonus alabiliyorsun. Bu gerçekten güzel. Buna bence bir tık önem verilebilir. Paket alan arkadaşlar benim hatasız sezon başlangıç videomu izleyerek buradan sıralamaya girebilir. Eğer paket alıyorsanız ilk ona %90 girersiniz. Mantık zaten her zamanki bunu söylemeye gerek yok. İşte en max seviye canavarı kesen burada birinci oluyor. Mantık tamamen aynı. Bölgeler için savaş var. Bu da işte dediğim gibi ileri seviye karakollar falan var ya. Bu da o işte aynı mantık. Ha, köy mantığı mesela. Normal haritadaki köy mantığı gibi. Bir de burada ilahi elçiyi kurtara tıkladığım zaman buranın mantığı şöyle göstereceğim. Oynamayacağım bile dostlar. Hani mantığını göstereceğim sadece. İşte buradan ödüller alabiliyorsun. Abi şöyle yaptım mesela. Gene dur yanlış bir şeyler yapacağız gibime geldi de dur bakalım. Şöyle yaptım. Ha işte böyle patlattığın zaman yukarıdaki şeyleri tamamlaman gerekiyor. Sonra da ödül veriyor. Hiç yapmakla uğraşmayacağım bile. Çıktım abi buradan. Hiç sevmiyorum çünkü burayı. Sonrasında müze mantığı var yine aynı şekilde. Buranın da her şeyi aynı dostlar. Her şey aynı. Sezon birlikleri tüm hasar işte sezon şeyleri. Ya 5. sezonun tıpatıp aynısı buradaki şeyler, eserler. Haberiniz olsun. Burada yapabileceğimiz başka bir şey yok. Sezon avantajlarında işte sezon savaş emri. Bunlar zaten klasik fix. Burası çok önemli gene. Burası direkt sezon sıralamasını belirliyor. Şimdi birincinin ödülü bu şekilde. 150 tane silah parçası, 200 hızlandırma, 1200 sezon parası falan filan diye şöyle durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Birincinin ödülü ayrı. İkinci ve dördüncünün ödülü ayrı. Yani ikinci, üçüncü, dördüncünün ödülü ayrı. Bu şekilde ödüller. Sonrasında beşinci, altıncının ödülü ayrı. Bu şekilde. Ve son olarak da yedinci, sekizincinin ödülü ayrı. Burada görmüş olduğunuz gibi mesela Mitril. Yani ne demek oluyor? İşte kale. Abi kalede fena savaşlar dönecek. Buradan da çıktım. Mesela 5. sezonda karo mantığı vardı. Hani karolarla ilerleyip işte temas kuruyordum. Mesela burada öyle bir şey eklememişler gördüğüm kadarıyla. Umarım eklemezler. Çünkü kötü bir sistemdi mesela. Onu sevmiyordum. Mesela bunu kaldırıldıysa süper olmuş. Ve son olarak bir şey daha umuyorum şu anda. Hani bunu bilmiyoruz tabi ama biliyorsunuz mesela 5. sezonda ne oluyordu? Geçit savaşı yapıyordun. 2 saat boyunca savaşıyordun ve sana mesela sezon hızlandırması veriyordu. Tedavi hızlandırması. Bunu mesela 1K, 2K tedavi hızlandırması veriyordu. İnsanlar doyasıya savaşabiliyordu. Umarım bu sezonda aynısı olur. Çünkü abi ihtiyaç var. Çünkü her yerde savaş oluyor. Mesela bir bakıyorsun ticaret merkezi. Ondan sonra bir bakıyorsun geçit savaşı. Ondan sonra bir bakıyorsun kadim tapınak. Ondan sonra geliyorsun kale. Ondan sonra geliyorsun yüce tapınak merkez. Sonrasında geliyorsun burada işte hüküm sunağı.
Kadim Tapınak mesela 3. Her yerde savaş dönecek. Birbirlerinizi sıfırlayacaksınız falan filan derken o sezon tedavi hızlandırmasına aşırı derecede ihtiyaç var. Umarım orada bir geri adım atmazlar. Çünkü öyle olursa eğer orada mesela ücretsiz vermezlerse bu sefer de insanlar tedavi hızı sıkıntısı, sorunu yaşadığı için yine çok fazla savaşa gelmeyebilirler. Tereddüt edebilirler gelirken. Ben öyle düşünüyorum. Benim fikirlerim bu şekilde. Benim beğendiğim şeyleri size söyledim. Bunun haricinde de gösterebileceğim bir şey yok dostlar. Videomuz buraya kadardı. Siz bu sezon hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. İşte şunlar iyi olmuş bana kalırsa, işte şunlar kötü olmuş ya da şunlar eklenebilir tarzında yorumlarınızı bekliyorum. Diyerekten videonun artık sonuna gelelim. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve abi adamlar bekletiyor da yapıyor be.